Merhaba. Türk Aikido dergisine eklediğim Aikido terimleri sözlüğünde bazı terimlerin açıklaması kısaydı. Bunun sebeplerinden biri o terimlerin daha sonra video üzerinden görsel olarak açıklamasını yapacak olmamdı. Çünkü bazı terimler soyut, bazı terimler veya çok fiziksel böyle gösterim gerektiriyor. Yazıyla bunları açıklamak, ifade etmek zordu. Şimdi o videolardan biri için buradayız. Sundome terimini biraz anladığım kadarıyla açıklamaya ve bir de üzerine egzersiz göstermeye çalışacağım. Bir egzersizle üzerine çalışmak, geliştirmek gerekiyor. Ki daha sonra Aikido çalışmalarının çoğuna, geneline yansısın. Sundome karate kökenli bir kavram diye biliyorum. Fakat diğer savaş sanatlarında da kullanılıyor. Aikido bağlamında da kullanıldığını görebiliriz. Sundome çok kısa bir mesafe kala durma anlamına gelen bir kavram. Kelime olarak baktığımızda sun 3 santimlik bir uzunluk ölçüsü Japonca'da. Dome kelimesi de tomeru fiilinden yani durma fiilinden gelen bir isim. Durma veya duruş demek. Sundome yani 3 santim kala durma, durdurma. Tabii bu 3 santim 5 santim de olabilir, 10 santim de olabilir tecrübe seviyesine göre. Sundome'nin küçük olması ilerleyen seviyelerde daha iyi olur ama başlangıçta tabii elimize kolumuza daha az hakim olduğumuz için daha büyük bir pay bırakmak iyi olabilir, güvenlik payı. Yani Sundome biraz güvenlikle alakalı. Bir yandan da atağın gerçekçiliğiyle alakalı. Sundome'nin birkaç örneğini gösterelim. Daha sonra egzersizi göstereceğim. Şimdi bir kılıç saldırısı yukarıdan aşağı. Ben yukarıdan aşağı kesişleri kafasına doğru yaptım. Bu sundomeyi göstermek içindi. Fakat şimdi egzersiz kısmına geldiğimizde bunu çalışabilmek için daha yumuşak, daha güvenli bir nokta seçebilirim. O yüzden Emir şimdi elini yana doğru açacak ve farklı yüksekliklerde duracak aniden ben atağa başladıktan sonra. Ve ben de eline doğru, avucunun içine doğru sundome yapıp işte birkaç santim kala durmaya çalışacağım. Elin nerede olursa olsun, aşağıda olursa, yukarıda olursa onu ben başlangıçta bilmiyor olacağım. Şimdi sundome egzersizinin nasıl çalıştığımızı gösterelim. Evet, direkt başlayalım. Evet. Burada iki kritik nokta var, iki önemli nokta var. Atağın hızlı ve sert olması lazım ki son anda durmak bir mesele, önemli bir mesele olsun. Bunu yavaş yaparken kontrolümüz zaten çok önemli bir mesele değil. Zaten yavaş, çok risk yok ortada. İkincisi de Emir elini ne zaman oynatıyor? Ben kesişe başladıktan sonra oynatıyor. Ben kesişe başlamadan önce yaparsa zaten hedefin nerede olduğunu görüyorum ve oraya kesiyorum. Bu istediğimiz bir şey değil. Bana bir sürpriz etkisinin olması lazım. Ben bir ölçüm yapıyorum, ona göre atağa başlıyorum fakat yer değişiyor. Ben yine de ona uygun bir tepki göstermeliyim. O yüzden Emir son anda elini net bir şekilde ya aşağı indiriyor ya yukarı kaldırıyor. Yani 3 seviye olması lazım. Üçüncü kritik nokta. Elim ya ortada ya yukarıda ya aşağıda ve hep ortadan başlıyor ki yukarı veya aşağı gitmesi eşit mesafe ve zaman alsın. Yani 3 tane kritik noktayla bu sundome egzersizini bu şekilde çalışabiliriz. Bu bizim elimizin kolumuzun daha kontrollü olmasını sağlıyor Aikido çalışmasının geneline yansıması için. Tabii bunu biz şu an Boken'le gösterdik. Bu aynısı yumruk için de geçerli, tekme için de geçerli. Sundome kavramına ve terimine değindik. Bir de egzersiz gördük. Sundome'yi Aikido'nun içinde kullanmak Aikido çalışmasına fayda sağlayacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.